Gördüğünüz her şey insanlar tarafından yapılmış. Ya bu dükkan burası var. Devamlı insanlar kaymasın diye temizleniyor. Kayarlarsa belki çok büyük tazminatlar ödeyecek. Bu adam bizim için çok önemli. Yani zarar verecek şekilde sen bunu servis edersen cezaevine girebilirsin. Burada yerlisi mellisi yok. Herkes aynı. $1 da kahvaltı yaparsın, $50.000 da kahvaltı yaparsın. İnsanlar önceden buraya vizelerini alıp turist olarak gelmeye başlarlardı. Arkadaşlar herkese dünyanın en büyük yapay adasından selamlar. Bu ada bir palmiye şeklinde ve şu anda o palmiyenin gövdesindeyiz. Gördüğünüz her şey insanlar tarafından yapılmış. Dev bir ada burası. Dubai'deyiz tabii ki. Arkamdaki kısım değil. O kısım eski Dubai'ye ait. Belki orası da doldurulmuş olabilir ama bilmiyorum. Bu yeni yapılan dünyanın en büyük yapay adası. Gövdeden doğru yaprakları başlıyor. Bakın böyle yaprakları başlıyor. Burada muhteşem bir beach club var. Bu beach club'ı bir Türk işletiyor. Bir Türk yönetiyor. Mert Bey. Bugün size Dubai'deki Türklerin yaşamını, çalışma şartlarını vesaire anlatmaya çalışacağız. Mert Bey'le röportaj yapacağız. Dubai benim aklımda daha tutucu olabileceğini düşündüğüm bir ülkeydi ama Dubai'de sokaklarda da mayo ile dolaşan insanlar görüyorsunuz. Çok serbest. Hatta Umman'la kıyaslandığında çok daha serbest ki Umman'a ben bayağı şaşırmıştım. Biliyorsunuz benim kanalımda bu tarz yerler, bu tarz dünyanın zengin bölgelerini çok görmüyorsunuz. Tabii Los Angeles'a vesaire gittik. Oralarda da karanlık yüzünü göstermeye çalıştım hep. Şimdi Dubai'nin güneşi altında, Dubai'nin güzel yüzünü, eğlenceli yüzünü göreceksiniz. Şimdi yavaştan insanları da çok rahatsız etmeden şeye doğru gidelim. Beach Club'ın Mert Bey'in olduğu yere doğru gidelim. Devamlı insanlar kaymasın diye temizleniyor. Kayarlarsa belki çok büyük tazminatlar ödeyecek şey. Burada DJ'yi görüyorsunuz. Alkol serbest, türlüsü. Ali Bey nasılsınız? Evet. Yemeğe çağırdım seni. Twitter üstünden yemeğe çağırıyorum seni. Geldi. Evet. Şimdi Eva Beach Club diye geçiyor burası. Eva Beach House. Mert Bey birazdan gelecek ve hem seninle hem onunla röportaj yapacağız. Detoks suyu mu bunlar? Ya sen çok sosyetik çıktın ya. Takipçilerin yarısı kaçacak. Kaçsın ya. Biz halk adamı olarak bilirdik Fatih Koparan diye. Az adam yeter. Ya şu pizza yemin ederim. Şiir. Gerçekten şiir gibi pizza olmuş ha. Şimdi insanlar pizzayı nasıl bilir? İyi bilirdik. İnsanlar hep böyle Napolitan bilir abi. Biz beach club'ız. Buraya karnını doyurmaya gelmiyorsun. Buraya zevk yapmaya gidiyorsun. İnce hamur, karasao, burrata cheese, domates, bel pepper, basic. Budur. Evet arkadaşlar, kulübü gösterdim size. Mert Bey buranın sahibi. Ali Bey'i biliyorsunuz, Ali Topkaya zaten. Beni Dubai'de gezdiren arkadaşım.
Mert Bey, nereden esti Dubai'ye Beach Club açmak, Dubai'ye gelmek? Yani hikaye nedir? Ben 2014'ten beri aslında Dubai'deyim. İstanbulluyum. Turizm otelcilik mezunuyum. Ben Yani- de öyle. Etiler Turizm Otelcilik. Zaten herkes bilir o oteli. Evet. Herkesin bir geçmişi vardır onun oralarda. İstanbul'da çok iyi yerlerde, fine dining restoranlarda çalıştım. Stajımı Suada'da yaptım. Ondan Dubai hiçbir şekilde benim aklımda yoktu. Evet. Benim eski restoran müdürüm Dubai'de burada iyi bir restoran, ismi Roberto's. Kulakları çınlasın Mustafa Bey. Vefa borcum çok yüksektir ona. Mustafa abi. Benim eski restoran müdürüm işte bizde bir çocuk var, şöyle bir çocuk falan filan derken benim bir de çok yakın arkadaşım vardı Mert. O da burada Gall'in hisse sahiplerinden. Bir 15 gün içinde ben pasaportumu çıkardım ve buraya geldim. Ya çok ilginç. Boş valiz, 2 tane tişört, 2 ayakkabı. Ben Dubai'ye geldim. Hiçbir şekilde İngilizce yok. Biz turizmcilerin şeyi biraz öyle ya. Yani Ben de evet. öyle Marmaris'e gittim mesela. Bir anda kendimi Dubai'de Burj Khalifa'nın manzarası olan bir yerde fine dining İtalyan restoranında çalışırken buldum. 2 sene Sıfırdan yani. tabii sıfırdan. Yani masa numaralarını öğrenerek sırtımda tepsi taşıyarak table 34, table 33 neresi diye 2 senem geçti. Ondan sonra oradan Koya'ya geçtim. Buradan çok önemli bir Peru mutfağı, çok güzel bir restoran. Orası da Doğuş'a ait, Ferit Beylere ait. Orada da 2 sene çalıştıktan sonra bir Scalini daha tecrübem oldu. Yine İtalyan ama ben buralarda hep garson komilik yapıyorum. Evet, İtalyan restoranı. Tabii garsonluk yapıyorum, metrelilik yapıyorum, karşılamadayım. Ondan sonra Doğuş şirketi bir restoran daha açtılar burada, Amazonico diye. Amazonico Madrid'den gelen İspanyol bir karı kocanın ürettiği mükemmel bir konsept ve ben de buranın brand ambassadörü olarak title aldım. 4,5 sene orada yönetici olarak görev yaptım. Doğuş'a belongs to Doğuş yani. Kusura bakmayın bazı kelimeleri tutamıyorum. Bayağı buradaymışsın zaten. Evet. 10 senedir. Benim çok yakın bir arkadaşım, şu anki ortağım Üstün. Biz hep böyle aramızda hadi bir mekan yapalım, hadi bir şey yapalım. Dubai işte opportunity'ler yüksek, her şey yüksek. Az çok insanlar bizi Fırsatlar tanıyor. ülkesi. Tabii insanlar bizi tanıyor, bizi biraz severler. Bir şeyler yapalım. 2 tane daha main investor ve biz bu mekanı bulduk Ağustos ayında. Ağustos ayında. Ya bu dükkan burası vardı. Biz Instagram'dan kadına şöyle yazdık. Hi, can we buy your place? Şaka değil. Yani merhaba. Instagram'dan yani. Aynen öyle. Merhaba. Restoranınızı alabilir miyiz? O da dedi ki hay gelin bir kahve içelim. Allah Allah. Biz bu dükkanı 27 günde bütün banka accountları işte her şeyi içinde 27 günde biz burayı aldık. İnanılmaz ya. Ama biz burayı aldığımızda çok casual bir yerdi. Yani insanlar böyle işte böyle terliklerle böyle İstanbul Halk Plajı gibi bir beach club'tı burası. Evet. Ama buradaki potansiyel çok yüksek. Burası palmın girişi, marina manzaralı. Şöyle gördüğünüz gibi denize sıfır, 100 metrelik bir dükkan. Sahili var. Biz var. Tabii havuzu var, restorantı var, bir dışarı beach'i var. Biz dedik okey, biz burayı bir hayat tarzına çevirelim. Hayat tarzı nedir? Buraya çocuğunla da gel, Evet. kızınla da gel, eşinle de gel, doğum gününü de burada yap, anniversary'yi de burada yap, evlilik teklifini de burada yap. Her şey bir kategoride olsun. Giriş ücreti almıyor mesela. Buraya giriş ücreti değil. Değil mi? Giriş ücreti almıyor mesela. Ha, çok güzel mesela. Ücretsiz oldu. Bizim için hep her zaman gelsin, hep gelsin. Bu Bodrum'daki beach club'larla nasıl? Var mı? Ya oralar Ben gitmediğim için. Ya şimdi Bodrum, Çeşme yani gerçekten kızamıyorum. Sen de
Yani beni tanıyorsun, Evet. ben hiç bilmiyorum. Ama böyle çok laf ediyor ya. Bir Evet. mesela lahmacun 500 lira, 1000 lira neyse. Ya kızamıyorum çünkü onlar da sezonluk. Evet. Biz sezonluk değil. Dubai artık şöyle bir yer oldu. Dubai burası yaşanılabilir bir Büyük bir şehir yer oldu, şehir oldu. Evet, Yani Los burada Angeles, İstanbul. tabii insanlar önceden buraya vizelerini alıp turist olarak gelmeye başlarlardı. Ama şu an insanların herkesin ID'si var, iş yerlerini buraya getirdiler. Çocuklarının okulu burada, eşlerinin işleri burada. Artık burası bir yaşam tarzı olduğu için turistik ülkeden çıktı burası. Ya bu, sen de cevap veriyorsan. Yani bu dünyanın buraya akmasının sebebi ne? Yani hukuksal bir düzen olması mı? Vergi olmaması mı? Çok, her şey. Senin yatırım yapman için burada her şey yapıyor. Mesela yani burada eğer düzene uyan bir insansan Tabii. Hiçbir zaman sıkıntı yaşamaz. Türkiye'de ama mesela düzene uymayanlar ödüllendiriliyor yani. Cezalar hafif, birçok yerde şey yok. Burada ama benim anladığım cezalar yumruk gibi yani. Çabuk uygun. 3-5 tane olay var. Bunları kesinlikle yapmayın diyorlar bu ülkede. Bunları yapmadığınız sürece Mesela onlar. ya işte uyuşturucuyu yapma, tecavüz etme. Bunlar dünyanın her yerinde olan şeyler. Ama burada diyor ki Tabii. Oyarım seni. clearly şekilde yani uyuşturucu yapma, hırsızlık yapma. Discrimination yapma, ayrımcılık yapma burada. Evet, çok önemli. Hükümet hakkında kötü şeyler konuşma. Biz zaten sana bakıyoruz diyorlar yani. Evet. Burası bir bayan lokal yani Dubai'li olan bir bayan abaya yani çarşafıyla buradan geçerken buradan başka bir memlekette bir insan bikinisiyle, elinde içkisiyle yürüyüp ve böyle biz yaşam süren bir milletiz burada. Yani inanılmaz herkes birbirine saygı duyuyor. Ya bazı şeyleri paranızla satın alamazsınız. Evet, tabii. Güvenlik, özgürlük, saygı. Ne kadar milyarder olsan, milyoner olsan bunlar sende yoksa kaybolursun. Mesela Amerika'daydım ben. Amerika'dan insanların buraya kaçtığını düşünüyorum artık. Çünkü Los Angeles'ta yaşanacak yer neredeyse Mesela kalmadı. geçen sene bu zaman ben işte Miami'de çalışıyordum. Çok pahalı bir de yani. Karşılaştırıyorum. Amerika'da şimdi teknoloji açısından çok iyi. Tamam, ekonomik açıdan da çok iyi ama acayip bir kültür yozlaşması var. Yani Bir de Mertcan da tehlike. gidiyor, biliyor, şey Tehlike yapıyor yani. ama şey yapıyor, tehlikeli. İnsanlar burada işte en büyük şey güven. Güvenlik. Ben dünyanın hiçbir yerinde inanmıyorum. Evinin kapısını böyle açıp girebileceğim bir ev var. Evet. Yani sanki odanın kapısını açarmış gibi bir dış kapı var ve ben hala evimi kilitlemiyorum. Harika ya. Müthiş Arabamı kilitlemiyorum. bir rahatlık. Yani şu telefonu şurada bırakıp öbürsü gün burada bulabilirim. Yani bu sadece seninle alakalı değil, çocuğun olsa, işin olsa rahatça sokakta yürüyebilecek Tabii, onlar. tabii ki. Peki şey dedik, sen buraya şey olarak geldin, garson olarak geldin. O Garson da değil. Kominin altı runner Komi. deriz. Runner. runner, Ne yapar? okey. Limon yapar, peynir. Apranti deriz. onu ben de çok yaptım Tabii, canım, runner. çıraklık. Biz çünkü staj yaparken Tabii. bel boyluk yapardık. Evet. Bar boyluk yaptım. 13-14 yaşında da. Şimdi ilk geldiğinde o bizim çektiğimiz neresiydi? Pakistanlıların, Afganların. Satma. Satpa'da kaldın değil mi? Tabii. Başkayla mı yaşıyordun? Paylaşımlı odalar. Sana söyledim. Aha. Nasıldı yani? Ya onların hepsi bir tecrübe. Tecrübeyi bu da aynı bir şekilde paranla kazanamazsın. Evet. Yani bunlar sana hayat dersi veren şeyler. Ya ben hayatım boyunca kimseyle odamı paylaşmadım. Ben hep el bebek gül bebek bir insandım. Ama bunları kabul ederek geldik. Ben hala paylaşıyorum ya. Ya tabii ki ama bunlar benim de o ev arkadaşlarım oluyor. Benim de o da arkadaşlarım oluyor. Ya hostellerde kalıyorum ya. Ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Mertcan Etiler Turizm Otelcilikten Ben mezun. Bursa Turizm Otelcilikten mezunum. Ben alaylı. Ben oralarda mezun olmadım ama şöyle bir şey var. Şimdi böyle turizm otelcilikten mezun olup da bu işi yapan çok yok. Yani meslekten insan yetişmiyor. Şu an Türkiye'de yetişenler işte aman borcumu kapatayım, aman şey yapayım, profesyonel anlamda yok. İşte Mertcan buna en büyük örneklerden biri. Okulunu bitirmiş, gelmiş buradan okulunu bitirdiği halde sıfırdan buradan başlıyor.
Böyle ellere geliyor. Ama şöyle bir şey var. Daha bu da bir şey değil yani. Daha Mertcan'ın yaşı 30. Daha çok projelere girecek. Her gün de teklif geliyor. Gel şunu yapalım, bunu yapalım, bunu. Dünyanın başka yerlerinden de teklif geliyor. Sana da geliyor. Sen Bana de da yapıyorsun. geliyor. Biz burada mutluyuz. Tabii eski turizm otelcilikler çok iyiydi. Tabii. Bizim zamanımızda da. Tabii ne oldu? O turizm otelcilikler de bitti yani genel Evet. olarak. Connection denilen bir olay var. Yani network'ünü kullanman lazım. Ben 6 sene para kazanmadım burada. Bu ülkede 6 sene ben para kazanmadım. Sadece kendi ihtiyaçlarımı, ailemden 1 lira para almadan sadece kendimi idare edebilecek şekilde. Allah'a çok şükür hiçbir şekilde kimseye ihtiyacım olmadı ama hep böyle çalıştık biz burada. Tabii. İsim Çalışmak yaptı çok mesela şimdi çalıştığı yerlerde mesela benim meslek yaşamımda ya şimdi bizim meslek öyle bir meslek ki tamam mı? Şu kapıdan giren herkes senin hayatını değiştirebilir. Şu kapıdan giren herkese. Bir de bir de isim yapman çok önemli. İyi yerlere çalışman çok önemli. Ama şöyle bir şey var. İyi yerlere çalışıp da açıp da iş yapmayan arkadaşlarımız da oldu. Başarısız olan arkadaşlarımız da oldu. Ya biz değil mi? hepimiz fail olduk. Olduk yani yaptık, çok normal. yaşadık. Önemli olan iyi insan bırakmak, insanlar, sen bak burada Mertcan ya da Ali ya da Üstün gördüklerinde, insanlar buraya geldiklerinde o hizmeti aldığında yani mutlu olacağından emin olacak. En büyük şey bu. Bu restoran sektörünü Türkler mi yönetiyor? Türkler mi? Türkler hakim piyasaya. Şöyle 2013'e kadar burada ilk şey açıldı, Butça açıldı Ankara'dan. Hı. Ondan sonra Nusret açıldı, ondan sonra Hukkalar geldi, ondan sonra Dream grubu burada çoğu markalar aldı. Zumas olsun, Le Petit Maison olsun, Amazon ülkeyi açtılar işte şeyle. Türklerin hakimiyeti daha da yayıldı yani. Mesela bir Lübnanlı, Suriyeli burada bizim Urfa kebabı Urfalı kebap diye satıyordu. Türk mutfağı. Ama ne zaman Türkler burada piyasaya girdi, gerçek yani o bizim hem kültürümüzü görsün hem kendi mutfağımızın gücünü göstermiş olduk. Buradan zaten görüyorsun mesela bugün bir Global Village'a git ya da orayı da boş ver. Dubai Mall'da gez, devam bak Türk ice cream satarlar. En basit şeyden bahsediyorum Evet. sana. İşte bu Arapların ilgisi öncelikle bizim mutfaktan başlıyor. Bu diziler sonradan çıktılar yani şey yaptılar. Nasıl her şey yani bu kadar toz pembe mi yoksa kötü tarafları da var mı? Tabii canım. Yani restoran herkesin yapabileceği bir iş değil. Çünkü bu işte passion yani bu işte istemezsen bir anlık bir hatanla yerle bir olursun. Bir anda kaybolursun. Bunda demek istediğim şey mesela yemeğin güzel olur, servisin kötü olur. Servisin kötü olur, müziğin insanları rahatsız eder. Bunların hepsinin kombinasyonunu çok ince bir çizgi üstünde yapman lazım. Becermek gerekiyor. Ben Dubai'den bahsediyorum. Dubai'de her şey toz pembe mi? Değil Yoksa tabii ki. Yani Hayır. kötü yanları var mı? Kötü yanları var mı? Dubai'nin neyi kötü? Yazı kötü. Çok sıcak. 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 Burada Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim buraya gelmeyin. Cehennem. Zaten ben de yapmıyorum bunu. Kilitliyorum, klimayı açıyorum, gidiyorum. Allah Allah. Tabii. Klimayı açıyorum, gidiyorum. Yani burada çünkü hayat yok. Yani buraya da mı gelmiyor insan? Buraya geliyor. Hala bir Saudi crowd oluyor. Yani bu golf ülkelerinin hala Avrupa'ya gidemeyen, Türkiye'den sıkılmış ama hala Dubai'yi seven bir kitlesi var. Onlar hala buraya geliyor. Dediğimiz gibi insanlar burada yaşadığı için yazın burada yaşayan insanlar var. Kapatıyor musunuz? Hayır, açık, açık. İçeride devam edeceğiz. Klimodu vesaire. Tabii. Harika ama her ülkeden müşteriniz de var ben görüyorum. Amerika'sından tut Tabii ki. her yerine. Ya Arabı da var, Türk'ü de var, Avrupalısı da var, Hindistanlısı da var. Türkler biliyor mu burayı? Türkler şu an bayağı biliyor. Biliyor mu? Evet arkadaşlar. Bilmeyen varsa da gelebilirsiniz. Eva Beach House diye geçiyor. Bir de burası yapay değil mi yani Ada. ada? Suyun üstü burası. Evet. Sıkıntısı oluyor mu böyle altyapı falan? Olmaz olur mu? Yağmur yağdı geçen hafta. Evet. Bir yerle bir oldu. Yani spesifik olarak bu yapay adalarda Şimdi mesela buraya, bu bulunduğumuz yere araba giremiyor. Şuraya araba giremiyor. Bu yüzden burada mesela elektrik ve su, ağırlık olduğu için. hem ağırlık hem güvenlik bakımından elektrik ve su kotası veriyorlar sizlere. Bilmem ne kilowatttan sonra elektrik lamba dahi açamıyorsun. Çünkü buraya itfaiye, ambulans aracı giremiyor. Ne yapıyor? Girişte durduğu için burada bütün güvenlik
En yüksek noktada. Yani safety first. Önce güvenlik. Çok önemli. Çok önemli. Bu insanların çünkü parayla ihtiyacı yok. Güvenlik çok önemli. Reputation çok önemli. Instagram'dan yazdınız kadına. Ondan Kaç sonra hafta içinde de tabii hallettiniz. ben o sıra yurt dışındaydım. Evet. Ortaklarım dedi böyle bir şey yapıyoruz. Hadi girelim. Okey, tamam girelim. Allah bilir neredeydin yurt dışında? Avrupa'daydım. Geldik. En önemli şey, mutfağı değiştirdik. Harun Şef, yani ben bu şef, çok şefle çalıştım. İtalyanlarıyla, Amerikalılarıyla, Orta Doğulusuyla, Türküyle çok şefle tanıştım. Ama bu adam bizim için çok önemli. Yani bu şef Harun Genel olarak inanılmaz. Yani yemekler görüyorsunuz. müthiş ya. Ya Dubai'de ciğer yiyoruz. Tabak evet bitti. ya. Kusura bakmayın, yedik hepsini. Gittik arkadaşlar. Yani trüflü börek, ince hamurdan pizza, bunlar inanılmaz şeyler. İnanılmaz şeyler. Şefimizi aldık, yemeklerimizi kurduk. Bütün restorasyonlarını yaptık. Ses sistemleri değişti. Ekip değişti. Bizim müzik direktörümüz Arda Bey. Arda Bey Antalya'da yıllarca emek verdi. Ondan sonra Dubai'de bir iki yerlerde çalıştı. Arkadaş vasiyetiyle bir tanışmamız oldu. Şu an beraber aynı yoldayız. Onun Size DJ'lik yapıyor yani. Anlatmıyor da. Ben onu da ekleyeyim yani. güzel bir crowd varsa ben de çalarım bir iki müzik. Haftaya cumartesi denk gelse getireceğim seni. Tamam tamam. Ya bak cumartesi var o zaman Dubai partilerini görelim. Yok. Alkol mesela, şampanya içiyor kız arkada. Tamam. Bir sınır var mı alkolde, sınırlama? Şimdi burada verdiğin alkol amount'una göre eğer birini zarar verecek şekilde sen bunu servis edersen cezaevine girebilirsin. Allah Allah. Tabii. Mesela sen sarhoş oldun, anladın mı? Ben sana içkiye servis Ben yapma sana- hakkım var. Tabii ki. Ben Tamam yani, tabii. tabii. Bunun müdürün buradaki onun hani sorumluluğu var. İstediğine servis edebilir, istediğine etmeyebilir. Çünkü bahsettiğimiz gibi güvenlik önemli. Alkol öldürmez, öldürür ama çok kötü süründürür yani. Fazlası. Yani suç sizde. Tabii ki. Birini görürsün, biraz sesi yükseltir. Yani İngilizce'de intoxicated olur. Bunu biz söyleriz, kahve veririz, bardak su anlatır. Hemen öyle zaten apar topar atmak bu eskidendi. Güzelce anlatırsın, sandalyesini verirsin. Şey yapıyorlar mesela, arabası varsa taksi çağırıyorlar ona göre. Tabii. Evine gidene kadar şeysin. Burada safe drive denilen bir şey var. Şoförü çağırırsın. Yani 30 dolara adam senin şoförün oluyor. Yani bu çok iyi bir şey. Hizmet, yani hizmet sektörü. Adamı güvenli halde. Ya tabii ki yani burada yaşadığın hayat dünyanın hiçbir yerinde Onun yaşayamazsın. dışında serbest. Dubai yerlerine serbest mi? Burada yerlisi mellisi yok. Herkes aynı. Ayrılmıyor yani. Herkes aynı. Bazı ülkelerde ayrılıyordu galiba. O biraz daha Katar tarzı. İşte Suudilerde farklı. Her ülkenin kendi kuralları var. Şöyle bir şey diyeceğim. Mesela 2 sene önceye kadar, 2-3 sene önceye kadar Ramazan'da alkollü içki satışı yasaktı burada. Şimdi servis yapıyorlar yani, sıkıntı yok. Ama tabii ki oruç tutanları rahatsız etmemek kaydıyla. Önceden bu restoranları siyah bir şeyle kapatıyorlar. Yemek servisi öyle. Şimdi her yer açık. Evet. Şey değil yani. Sıkıntı yok. Yani Türkiye'deki gibi sen oruç tutuyorsun da kimse dönmüyor. Yani yok diyorsun. İlk kimi dövecekler? Konya mı? Sivas mı? Ya ne yaparsan yap kendine. Bu ülkede böyle. Tabii. Yan masayı rahatsız etme. Ne yapıyorsan yap. Aynen. Başka nereli olduğun, nereden geldiğin, kaç paran olduğunu hiçbir önemi yok. Beğendiniz mi yemekleri? Harika, çok güzel. Ciğer. Sor bakalım en son ne Yerim zaman bayıldım düzgün ya. yemek yedin? Ne? En son ne zaman düzgün yemek yedin? Düzgün yiyorum ya. Mecbur yiyorum düzgün. Çünkü başka yer yok yani. Bir iki tane düzgün restoran alıyorum. Allah kolaylık versin Asya'da sana. Çok iyi restoranlarda yedim yani. Ama Bangladeş'te Yo, bisküvit yani. O kadar. Yani Ben video paylaştı ya. Şuraya bak herkes bana bakıyor.
Bugün nasıl Bangladeşlerle kanka oldum ama etrafımı sardılar. Burada öyle şeyler göremezsiniz. Tabii canım. Burada alışıyorlar canım şey olarak. Mertcan Bey çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Harika bilgilerdi. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi eğlenceler. Görüşürüz.